İstanbullular bu üzümü duymamış mıdır dedin? İstanbul'un %50'si bu üzümü yememiştir daha. Ben çünkü çok rastlıyorum böyle. Ama İstanbul'a hale gider üzüm. Halden dağıtılır ama halkının birçoğu bilmiyor. İsmi söylenmez mi? İsmi buna benzer üzüm çok var. Bunu Ayırt etmesi zor. aynen öyle. Tadına bakmadan edemezsin. Buna benzer üzüm çok var. Onların kilosu 3 liradır, bunun kilosu 5 liradır. Fiyattan hemen Fiyattan ayırt edeceğiz yani. Kolay gelsin. Hoş geldiniz. Siz son hasatları yapıyorsunuz şimdi. Daha doğrusu son hasatı yaptınız, kasalıyorsunuz. Biz şimdi neredeyiz? Karabağlar Kavacık Köyü'ndesiniz. Buranın üzümü meşhurmuş. Kesinlikle üzümler. Tüm Türkiye'ye mi yolluyorsunuz yoksa bu çevrede mi satılıyor? Nasıl? Nerelere gidiyor en çok sizin İstanbul'a üzümler? İstanbul, İzmir, yani İzmir çevresi Muğla, Bodrumlara kadar gider. Halden, İzmir halinden dağıtım genelde olur. Bir de buradan İstanbul haline gider, İstanbul halinden dağıtım olur. Sizin üzümlerin özelliği ne? Neden bu kadar çok tercih ediliyor? İklimden alakalı. Bu iklim, burası rakım yüksek olduğu için denize, buranın üzümü, domatesi, fasulyesi, ne bileyim ne yetişiyorsa meyve, sebze üzerine farklıdır burada. Kesinlikle iklimle alakalı. Başka ne yetiştiriyorsunuz? Buna katkı olan herhangi hiçbir şey yoktur. Şu üzümde sadece kükürt vardır. Başka hiçbir tane ilaç yoktur. Kükürt? O kükürt dediğimiz o çiçekteyken atılır. Bir daha atılmaz. Daha bu üzüm yokken atılır yani, öyle düşünün. Sonra bu şekilde gelene kadar da hiçbir şey atılmaz yani. Bu üzümü aldığınızda yıkamadan yiyebilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. O kadar. Kesinlikle. Burada tek kişinin üzümü Ha, tek var. kişinin üzümleri. Evet. Hı hı. Yani böyle sıralı gidilir şeye. Herkes kendi işini kendisi yapar. Kendi üzümü ayrı yapılır yani. Sonra şimdi bu üzümler bitiyor. Evet. Sonra ne yapacaksınız kışın? Kışın bunların budaması, çapasıdır. Yani falan hep filan üzüm böyle. işi yapıyorsunuz. Kesinlikle üzüm işi burada. Burada üzüm yaklaşık 3 ay falan devam eder. 3 ay. Hı hı. Olduktan sonra. Yani bu ay sonuna kadar en az üzüm olur. Kasım 10'a 15'e kadar üzüm olur burada. Dona kadar. Kesinlikle. Evet. Sulu tarım mı bu peki? Kendi Hayır. susuz tarım değil mi? Kesinlikle. Onun Su içinde verilmez bunlara. su verilmeyince bir özelliği oluyormuş bunun. Özelliği bunun yediğinizde kabuk ince olur. Ağzınızda yerken kesinlikle üzüm yediğinizi fark etmezsiniz. Yani ağzında hiçbir şey yokmuş gibi, böyle yani kurabiye gibi derler ya. Onun Evet, gibi evet. bir şey çıkar, sonuç çıkar. Ama başka yerde yetişen üzümlerin kabuğu falan, içinde falan suyu azdır. Su oran onların çok azdır bunlara göre. Bunun suyu çok daha farklıdır. Bu hem biraz daha o Üzüm zaman geç mi bozuluyor susuz tarımda? Aynen öyle. Geç bozuluyor. Bu Anladım. yağmuru görmesin, daha bir ay daha sürer. Yağmur yağmasın, bir ay daha sürer, 2 ay daha Anladım. sürer. Buranın yolu çok uzak. Ne diyorsunuz buna karşılık? Buranın yolu uzak maalesef. Tırman bitmiyor. Ama işte sonuca ulaşıyorsunuz uzak olduğu için. Sonuçta güzel oluyor diyorsun. Sebzenin, meyvenin en iyi yerine ulaşıyorsunuz işte. Şimdi Ha. bunu Ulaşıyorsunuz yani. İzmir'de manavlardan bunu her yerde bulamazsınız. Bu tadı. Herkes de Evet. bulamazsınız. Ya dur ben Şimdi şuradan bir buradan- tane koparabilir miyim? Şunu ayırdım Şundan ben mı? size, Aa, oradan tamam. alabilirsiniz. İstediğiniz yerden Şundan koparırsınız, bir- hiç fark etmez. Bakayım şimdi. Sizin oturduğunuz yerde siz bu üzümden yemişsiniz daha önce. Ben size söyleyeyim. Yemişsinizdir Oo, yani. çok güzelmiş üzüm. Süpermiş valla. Ellerinize sağlık. İstanbullular bu üzümü duymamış mıdır dedin? İstanbul'un %50'si bu üzümü yememiştir daha. Ben çünkü çok rastlıyorum böyle. Ama İstanbul'a hale gider üzüm. Halden dağıtılır ama halkının birçoğu bilmiyor. İsmi söylenmez mi? İsmi buna benzer üzüm çok var. Bunu Ayırt etmesi zor. aynen öyle. Tadına bakmadan edemezsin. Buna benzer üzüm çok var. Onların kilosu 3 liradır, bunun kilosu 5 liradır. Fiyattan hemen Fiyattan ayırt edeceğiz aynen yani. öyle. İzmir'den bazı manavlarda mesela diyor ki Kavacık üzümü diye satıyor. Ama değil. Evet. Tadından ancak üzüm. Ben Tadından tek tek tadacağız yani. Ben Bodrum'da yaşıyorum. Bodrum'a götürüyorum ben bu üzümü. Hı? Ben orada pazarda işte görüyorum, bazen müşterilerle konuşuyoruz. İstanbullu zaten %80'i oranın İstanbul'dur tatilcisi.
yerli turisti diyelim. Derler ki hayır İstanbul'da böyle üzüm yok derler. Ya nasıl olmaz diyorum ben. Bak Bayrampaşa haline her gün girer üzüm. Ha. En büyük hal Bayrampaşa halinde İstanbul'da. Oradan Halciler evlerine mi götürüyor yoksa evlerine götürüyorlar. üzümü çok bulunmadığı için? İyi yerlere, iyi manavlara, Ha, belli yerlerdeki iyi manavlar. yerlere, Anladım. Ankara'lara dağılıyor oradan üzüm. Tamam mı? Anladım. Yani Ankara'ya kadar üzüm gidiyor oradan. Ben biliyorum onu. Ama şey olarak halk görmüyor. Görse de farkında Fark değil edemiyor. Daha Anladım. farkında değil yani. İnşallah o tadın çok yayılır farkında bu değil üzüm yani. gerçekten. Çok. Peki bu hani ata tohumu mu derler yani bu bizim kendi bu yörenin üzümü mü? Fransız, Kökü öyle Fransız mi? zamanından buralarda İzmir'de Fransızlardan gelme. Yani çok bizim dedelerimizin zamanından tabii ki hep işletmişler ama zamanında Fransa'dan gelmiş bu üzüm buraya. Ha, o zaman acaba şarap marap da mı yapıyorlardı Tabii bunun Fransızlar şarabı buna? oluyor. Pekmezi Bu yapılıyor. her şey Muntazam yapılıyor. şarabı, muntazam pekmezi olur, pekmezler Belki olur vardır ama mesela. Bak tamam, şu bidonlar hep tamam. pekmezdir. Bu pekmezin tadına bakan Bunu şeker koyuyorsunuz diyorlar bize. Bu koyu olmuş biraz da ondan. Hmm. Ay, koyu olmuş bak. Aa, nar ekşisi gibi olmuş. daha kaynatırsan daha da koyulaşır. Bal şekline getirebilirsin bunu. Sonra siz bunları kendi evlerinize mi yapıyorsunuz, satıyor musunuz? Satıyoruz, Ha. Ellerinize sağlık.